Merhaba arkadaşlar. Bugün size akıllı çöp kovası ile alakalı yapmış olduğum proje hakkında bilgi vereceğim. Bu projede şöyle bir durum var. Daha önce almış olduğum akıllı bir çöp kovasından esinlenerek kendi kendine açılan kapanan bir sensörlü akıllı çöp kovası yapmaya karar verdim. Bu projede denetleyici olarak Pico'nun Raspberry Pi'nin Pico modelini kullandım. Pico'nun ikinci modeli olarak karşımıza çıkıyor. 2025 yılında bu model çıktı. Bu modelde diğerlerine farklı olarak biraz daha az özellikleri var. Bu özellikler bize basit işleri yapmakta maliyet odaklı bir çözüm sunuyor. Ancak daha büyük odaklı projeler yapacaksak maalesef bu mikro denetleyicide bunları yapamıyoruz. Aynı zamanda bu mikro denetleyicinin Bluetooth ve Wi-Fi özelliği de var. Bu ağları da kullanarak işlemler yapabiliyoruz. Genel olarak mantığı diğer Raspberry Pi ürünleriyle aynı. 3 volt ile çalışıyor mikro denetleyici. Önündeki yuvadan ya da kendisine ait pinden enerji alabiliyor. Kendisine ait bir uygulaması var kullandığımız. MicroPython'la yapılıyor yazılım tarafı. İlk olarak kendi internet sitesine gidip Tony isimli bir IDE'si var. Bu IDE'yi indiriyoruz. Daha sonra bu uygulama vasıtasıyla kodlarımızı çalıştırabiliyoruz. İlk aşamada bu kodların çalışması amacıyla bu uygulamayı indirip bilgisayarımıza kurmamız gerekiyor. Daha sonra micro USB bir kabloyla bunu Pico'yu bilgisayarımıza bağlıyoruz. Üzerinde bir butonu var. Bilgisayarımıza bağlarken bu butona bastığımızda USB gibi kendisini algılayıp açıyor. Gerekli bir iki ayarı var. Bunları kendi internet sitesinde görebilirsiniz. Çok kolay. Yaklaşık 1-2 dakika içerisinde tüm kurulumu yapabiliyorsunuz. Ardından kullanıma hazır hale geliyor. Ben bu projede şöyle bir kurulum izledim. Kullanmış olduğum motor güçlüydü mikro denetçiye göre. Aynı zamanda 5 voltla çalışan bir mesafe sensörüm vardı. Bu nedenle bu projede çalıştırabilmek için dışarıdan breadboard'a enerji vermek durumunda kaldım. Çünkü Pico biraz önce söylediğim gibi 3 volt ile çalışıyor. Diğer ürünler 5 volt ile çalıştığı için ürünlerin yanmaması amacıyla böyle bir önlem almam ve çalışması için öyle bir durum ortaya çıktı. Breadboard üzerinde kolay kurulum için breadboard üzerinde çalıştım lehim yapmamak amacıyla. Projelerde biraz daha yakından çekecek olursak göstereyim. Genelde breadboard'u kullanırken şöyle kullanıyoruz. Mikro denetleyiciyi breadboard'un tam ortasına koyuyoruz. Breadboard'larda görmüş olduğunuz gibi eksi ve artı simgeler var. Eksi kısımdan direkt bu taraftan eksi, bu taraftan artıyı alabiliyoruz. Eğer breadboard'da her iki tarafla da eksi bağlantısını kurmak istiyorsak bir jumper kabloyla şu şekilde bir ucunu buraya takarak diğer ucunu da buraya takarak bir bağlantı kurabiliyoruz ve iki taraftan da veri alabiliyoruz. Bu projede mikro denetleyiciyi ortaya koyduk. Daha sonra şu görmüş olduğunuz beyaz kablo bilgisayarıma bağlı. Bilgisayarımdan uygulamayı buraya ilk seferinde buraya gönderebiliyorum. Tony isimli IDE vasıtasıyla. Daha sonra sadece burayı enerji vermek maksatlı da kullanabiliriz. Bu kabloyu daha sonradan kullanmamıza gerek yok. Sadece Pico'ya enerji verdiğimizde eğer yazılım tarafını yüklersek mikro denetleyici herhangi bir IDE kullanmadan, bilgisayara bağlı olmadan çalışabilmektedir. Bu 3 volt enerji verildiğinde tüm sistem aktif olarak çalışır. Bir tane mesafe sensörümüz var. HCSR04 olarak geçiyor modeli. Şöyle çalışıyor. Sensörden dışarıya ses dalgaları gidiyor. Ses dalgaları gidip bir engele çarptığında daha sonra kendisine ulaşma süresini ölçerek aradaki mesafeyi bize söylüyor. Burada ses dalgalarını kullanıyor. Genellikle düz zeminlerde daha etkili olarak kullanabiliyoruz. İkinci kullandığımda şurada HG599'du yanlış hatırlamıyorsam modeli. Güçlü bir torklu bir ileride de kullanabilmek amacıyla torklu bir model tercih ettim burada. Gerçekten güçlü bir motor. İstediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz. Burada hem görünüm itibariyle sizlere daha iyi gösterebilmek hem de kolay kurulum olması amacıyla böyle bir düzenek kurdum. Görmüş olduğunuz gibi buradan gelen kablo breadboard'a bağlanıyor. Sensörler de yine breadboard'a bağlı. Pico da breadboard'a bağlı. Enerjiyi şu şekilde yaptım. Enerji burada görmüş olduğunuz bir adaptör vasıtasıyla normal telefonları şarj ettiğimiz şarj aletinden eski bir USB kabloyu kullandım. Biraz kötü durumdaydı. USB kablo burada artı ve eksi uçlarını açtım.
Buradan artı ucundan breadboard'un artı ucuna, eksi ucundansa breadboard'un eksi ucuna akım sağlam tamamlaması için gönderdim. Burada kendi içinde gerekli ayarlamaları yapmak amacıyla da şöyle bir konsepti var. Bu görmüş olduğunuz mesafe sensörünün 4 farklı pini bulunuyor. En baştaki VCC yazan pini elektrik alması için artı uca bağlıyoruz. Artı uç dediğim kırmızı. GND dediğimiz akımı tamamlaması için mavi uca. Eko ve Trik de kendi sensörün kendi çalışma mantığıyla alakalı verileri Pico ile alıp vermesini sağlayan iki farklı pin olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki pini de mikro denetleyicinin ilgili bölümlerine koyabiliyoruz. Şöyle ekranı gösterecek olursak görev üstleniyor. Siyah olarak gördükleriniz GND pinleri devrenin tamamlanması için mavi akım olan eksi uçla bağlantılı çalışıyor. Sağ en üstte Vebus olarak tarif edilen pin 40. pinimiz. Bu 5 volt enerji veriyor. VSYS pinimiz var. Pico'yu besleyebiliyoruz. Aynı zamanda 3 volt veren 6. pinimiz var. Buradan herhangi bir sensörümüze 3 volt enerji verebiliyoruz. Daha sonra kullandığımız motor da yine 3 farklı pinden oluşuyor. 3 kırmızı olanı artı, kahverengi olanı eksiye gidiyor nötre. Bu da turuncu olan, turuncu hardal rengi olarak tarif ettiğim ise kırmızı buraya. Turuncu da şurada kaçıncı pin onu saymaya çalışıyorum. 17. pin olarak geçiyor bu. GP13 17. pin olarak geçiyor. Oraya bağlıyoruz. Bağlantıları sağladığımız anda yazılımı çalıştırdığımızda proje ayağa kalkmış olacak. Kısacası enerjiyi şu an kablodan alıyor sistem Pico için 3 volt. Çünkü Pico 3 voltla çalışıyor. 5 voltla çalıştıramayız. Diğer sensörler için 5 voltu da adaptörden alıyor. Göstermiş olduğum IDE de böyle basit bir IDE. Notebook'da işlem yaparken kullandığımız notebook uygulamasına benziyor. Burada zaten ben koda hangi bölümün ne yaptığını ayrıntılı olarak yazdım. En üstte kendi kütüphaneleri var. Import ediyoruz. Daha sonra pinleri tanımlıyoruz. Hangi pinden ne işlem yaptığımızı. Pico'nun ne işlemi yaptığını söyleyebilmemiz için hangi pinden hangi verinin geleceğini, hangi verinin gideceğini söylememiz gerekiyor. Mesela ne demişiz? GP15 pininden yani 20 numaralı pinden trik ayarı gelir. Eko 14 GP14'ten gelip gider pin 19. Bütün bu pinlerin numaralarına kendi internet sitesinde zaten görebiliyorsunuz. Burada bahsetmiş olduğum GP15, GP14, GP13, 17. pin, 20. pin, 19. pin gibi pinler burada belirtiliyor. Açık, daha sonra açık kapalı pozisyonlar belirtildi. Motorun hangi derecede duracağını burada belirliyoruz. 2100 olarak belirlediğimiz değer kapalı olduğu, 4500 olarak değerlendirilmiş yersek açık pozisyonu değerlendiriliyor. İlk olarak sensöre mesafeyi ölçtürüyoruz. Eğer mesafemiz belirtilen değerlerin altındaysa bunu açılacak olarak algılıyor sayesinde. Daha sonra 3 saniye bitince bekleme modu bu sefer kapalı moda geliyor. Kapağın tam kapanması için, motorun zorlanmaması için, herhangi bir engelle karşılaştığı zaman sıkıntı olmaması için motoru daha sonra kapatabiliyoruz. Eğer bunu yapmazsak motor zorlandığı bir zaman tekrar kapatmaya sürekli çalışırsa uzun süre kendini zorlayacağı için hem Pico'ya hem de kendisine zarar verebilir. Çok maliyet etkin bir yöntem olmaz. Bu gibi önlemleri projede aldık. Şimdi projemizi nasıl ayağa kaldıracağımızı göstereyim. Proje isterseniz Pico'nun içine yükleyebiliyorsunuz. İsterseniz direkt bilgisayarınıza PY uzantılı Python dosyası olarak kullanabiliyorsunuz. Kodlarımızı sol taraftaki alana yazıyoruz. Alana yazdıktan sonra şurada kırmızı ile gördüğünüz buton sayesinde durdurabiliyoruz. İlk önce bakalım elektriğimiz bağlı mı? Bağlı elektriğimiz. Şu an cihazımıza elektrik geliyor. Pico'muzu stop restart butonuyla kapattık. Baktık Pico'muz çalışıyor. Tamam dedik. Yeşille çalışmaya başlatabiliyoruz. Başlattığımızda burada akıllı çöp kovası başlatıldı. Kapak kapalı yazıyor. Elimizi sensöre yaklaştırdığımız anda kapak istediğimiz ölçüde açıldı. 3 saniye durduktan sonra tekrar kapanıyor. Çöp atmak istediğimizde tekrar elimizi getiriyoruz. Çöpümüzü atıyoruz. Daha sonra kapak kendi kendine tekrar kapanıyor. Sistem bir o kadar basit ama bir o kadar da etkili. Daha önce dediğim gibi almış olduğum bir üründen esinlenerek yaptım. Siz de evinizde çok rahat bir şekilde bu sistemi kurabilirsiniz. Tabii ki sistemin genel altyapısı böyle. Eğer emek harcarsanız çok daha güzel ve kullanışlı bir sistem tasarımı ortaya çıkartabilirsiniz. Projem genel olarak bu şekilde. Dinlediğiniz için
Teşekkürler. Herhangi bir sorunuz varsa cevaplamak için hazır.